Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel bir bot patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Böyle lila tonlarında. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelim de şöyle. Çok güzel, çok şık, kolay bir model oldu. Çok kullanışlı bir model. Tabanımız bu şekil. Topuğumuz, modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler ön bölüme bakın, şurada desenlerimiz var. Bir model fazla yapabilir. 35-36 numara yapmak isteyenler de bir model eksik çalışabilir. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Modelimize bilek bölümünden başlayacağız hanımlar. Boğaz kısmından başlayacağız. İpimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bıraktım. Kaç numara yapacak olursak olalım başlangıç sayımız aynı. 56 ilmek atacağız. 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 56 ilmek atalım gelelim. 56 ilmek attım geldim hanımlar, hemen şu kenarımıza düğümümüzü atacağız. Bu bilek bölümünde kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen göstereceğim. Hemen yanına bir ilmek düz ördüm. Şimdi iki ters iki düz olacak şekilde ilmekleri öreceğim. İki ters iki düz. Bu şekilde 25 adet ilmeğimizi iki ters iki düz örmeye devam edeceğiz. Şu orta bölümde model zemini için hazırlıkta yapacağız. 25 ilmeğimizi bu şekil örüyoruz şimdi. 2 düz ördüm. 2 ilmek ters. 2 düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Hemen ilmeklerimi sayayım. 25 ilmek oldu mu? 4, 8, 12, 16, 20, 24 ilmek olmuş. En son 2 ters örmüştüm. 1 ilmek düz örüyorum. Şu an arka yüzdeyiz hanımlar. 6 ilmek ters öreceğim. Bu ön yüze düz düşecek. 6 ilmek ters örüyorum. 1, 2, şu 3. ters ilmeğim. 4, 5, 6. Hemen şurada yanında bir ilmek düz vardı. Başlarken 6 ters ilmeği. Hemen yine bir ilmek düz örüyorum. Devamında tekrar 2 ters 2 düz olacak şekilde ilmeklerimi öreceğim. 2 ters 2 düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Bu ilk sırada model kurulumu için bu ilmekler önemliydi. Buna dikkat edelim. Devamında bu ilmekler üzerinden örmeye devam edeceğiz çünkü modelimizi. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters ve kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın kenar ilmeğimi alıyorum. Bir ters ördüm, yanındaki bir ters ilmeğim var. 2 ilmek düz. Gördüğümüz gibi öreceğiz. Tersleri ters, düzleri düz. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz hanımlar. Ortada 6 ilmek düzümüz var. 6 ilmeği düz öreceğiz. 6 ilmeğin hemen sağında ve solunda birer ilmek ters var. Ters öreceğiz. Yani gördüğümüz gibi örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. Tekrar arka yüzde de yine düzleri düz, tersleri ters örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi gördüğüm gibi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Şu orta modeli, şu desenimizi yapmaya başlayacağız. Yanlardaki ilmekleri tamamen gördüğümüz gibi öreceğiz. Şu ortadaki 6 düz ilmeğime kadar olan ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Kenardan sonra bir tersimi ters ördüm. 2 düz, 2 ters olacak şekilde bu 25 ilmeğimi öreceğim kenardaki. Tam ortadaki 6 düz ilmeğe modelimizi kuracağım.
2 düz ördüm. Hemen bir ters ördüm. Bakın 6 düz ilmeğime geldim. Modelimizi şöyle yapıyoruz. Hemen 6 düz ilmek var. Önde 2 ilmeğim var. Şu arkadan ikinci ilmeğimi alıyorum. Bu ikinci ilmeğimi örüyorum. Şu ilk düz ilmek var. Bu ilk ilmeği örmeden aldım. Bakın yer değiştirmiş oldum. İkinci düz ilmeğimi örüyorum. Bu ilk düz ilmeğimi ikinci sıraya geldi. Bunu örmeden aldım. Hemen yanındaki 4 düz ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3, 4. Devamındaki ilmekleri tekrar gördüğüm gibi örüyorum. Sadece ortadaki 6 ilmeğe model kuracağız. Yanlardaki ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz bu bölümde. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Burada son 2 ilmek kaldı. İlkini ters ördüm. Son kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Arka yüzde yine hanımlar ortadaki şu 6 ilmeğe kadar olan ilmekleri yine gördüğümüz gibi öreceğiz. Arka yüzde de yine devam edelim. İyice emin olun, kafanız karışmasın. Kenardaki ilk 25 ilmeğimiz yani. Bunları yine gördüğüm gibi örüyorum. 2 ters 2 düz olacak şekilde. İki düz, 2 ters. Yanında bir ilmek düzüm var. Bakın 6 ilmeğe geldik. Bu defa bu 6 ilmeği sırasıyla ters öreceğiz. Arka yüzde model kurulumu yapmayacağız. Bakın örmeden aldığımız ilmek burada. Bunu da ters ördüm. Diğer ilmeğimi de ters ördüm. Devamındaki ilmekleri tekrar gördüğüm gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. Modelin ilk sırasını bu şekilde yaptık. Ön yüzde modelimize yine devam edeceğiz. Son 2 ilmeğimi de düz ördüm. Evet, şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Modele devam edeceğiz burada. Şimdi bu kenardaki hanımlar yine ilk 25 ilmeğimizi, bu ortadaki 6 düz ilmeğe kadar olan ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet, bakın şu ilk 25 ilmeğimi ördüm. Şimdi ortadaki 6 düz ilmeğime geldim. Bu defa hanımlar bu 6 düz ilmeğim var. İlkini düz örüyorum. Şu alttan getirdiğimiz ilmek var. Bu ilmeğin yeri belli. Bunu örmeyeceğim. Hemen arkadan bir önündeki ilmeği düz örüyorum. Bu ilmeğimi tekrar örmeden aldım. Bu düz ilmekler bakın böyle sola doğru kayarak gidecek. Hemen yanında kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Devamındaki ilmekleri de sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Arka yüzde de yine hanımlar yandaki ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Şu ortadaki 6 ilmeği ters öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Arka yüzde de ilmekleri gördüğümüz gibi örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Modelde şimdi 3. sıramızı yapacağız. Bunun için de yine bu kenardaki ilk 25 ilmeğimizi yine gördüğümüz gibi örelim. Şu orta 6 ilmekte buluşalım. Evet, bakın orta 6 ilmeğime geldim hanımlar. Şimdi burada bu defa ilk 2 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın şu alttan kaydırdığımız ilmeğimiz burada. Bunu örmüyorum. Hemen solundaki ilmeği şöyle düz ördüm. Bu ilmeğimi de örmeden alıyorum. Bakın şu diğer ilk ilmeği örmeden aldık. Hemen yanında 2 düz ilmek kaldı. Bunu düz örüyoruz. Devamındaki ilmekleri sıra sonuna kadar gördüğümüz gibi öreceğiz. Arka yüzde de yine ilmeklerin hepsini gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu altılı ilmeği sırasıyla ters örüyoruz. Bu şekilde örelim. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, şimdi ön yüzdeyiz. Modelimize devam edeceğiz. Yine öncelikle ortadaki 6 ilmeğe kadar olan 25 ilmeğimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet, bakın ortadaki 6 ilmeğime geldim. Şimdi 3 ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3. Bakın şu kaydırdığımız ilmeğe kadar geldik. Bu defa bu kaydırdığımız ilmeğin hemen solundaki ilmeği örüyorum. Şu kaydırdığımız ilmeği de şöyle örmeden aldım. Yanında bir düz ilmek kaldı. Bunu da düz örüyorum. Tekrar devamındaki ilmekleri sıra sonuna kadar gördüğümüz gibi örelim. Arka yüzde de yine gördüğümüz gibi örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Modelimizin sonuncu sırasını yapacağız. Yine bu aşamada ortadaki
25 ilmeğe kadar olan ilmekleri gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet, bakın ortadaki 6 ilmeğime kadar geldim. Burada sayarak gidiyorum. Bakın şu uzattığım ilmeğe kadar olan ilmekleri düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Bakın uzattığım ilmeğe geldim. Hemen solunda bir düz ilmek kaldı zaten. Bunu normal düz örüyorum. Bu uzattığım ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bakın ki yanda artık bu ilmeği böyle uzatacak, kaydıracak ilmeğimiz kalmadı. Hemen bir tersimiz var. Ters ördük. Devamındaki ilmekleri yine gördüğümüz gibi örelim. Arka yüzde tekrar ilmekleri gördüğümüz gibi örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Tekrar şu yaptığımız modelin aynısını tekrar edeceğiz. Aynı işlem devam edecek. Kafanız karışmasın diye ilk sırayı gösteriyorum. Yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu kenardaki ilk 25 ilmeğimizi tekrar gördüğümüz gibi örelim. Şu orta 6 ilmeğe kadar gelelim. Evet, bakın bu orta 6 ilmeğe kadar geldim. Modeli tekrar kuracağız. Bakın burada 6 düz ilmeğim var. Bu ilk 2 düz ilmekten işlem yapacağız. Bu ilk ilmeğimi örmüyorum. Hemen yanındaki ikinci düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu ilk ilmeğimi şöyle örmeden sağ şişimi alıyorum. İlmekler böyle böyle sola doğru kayıyor. Kalan 4 ilmeğimizi sırasıyla düz örüyoruz. Devamındaki ilmekleri de tekrar sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Arka yüzde yine gördüğümüz gibi ilmekleri öreceğiz. Bu ilmek birer birer böyle sola doğru kayacak. Yani şu ilk modeli nasıl yaptıysak bu ortadaki ikinci modeli de aynı şekilde yapacağız. Zaten kenarlarımızda böyle bir modelimiz yok. İlmekler bu kenar bölümlerde gördüğümüz gibi örülüyor. Bu şekilde hanımlar buraya şu aynı modeli ikinci kez kuralım. Bu ikinci modeli de tamamlayalım. Bakın tam şu bilek bölümünde. Şu bakın şu birinci model, şu iki. Şu ikinci modelimizi tamamlayalım, gelelim. Ardından artırmalarımıza birlikte başlayalım. Evet hanımlar, bakın ikinci modelimi de yaptım geldim. Artık artırmalar başlayacak. Artırmalara şuralardan başlayacağız. Bakın ortada modelimiz var. Bu modelin hemen sağında ve solunda ilk ikişer tane düz ilmeğimiz var. Bu düz ilmeklerin sağından ve solundan artırmaları yapacağız. O ilmeklerin yanına da şöyle yerleri belli olsun diye iplerden işaretleyici yaptım. Bunları takacağım. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar, birlikte yapalım. Bakın kenar ilmeğimi aldım. İlmekleri burada gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz 2 ters. Bu şekilde ortadaki 6 ilmeğin hemen önündeki 2 düz ilmeğin sağına ve soluna artırma yapacağım. Oraya kadar da ilmeklerimi örüyorum. Bakın şu 2 düz ilmeğe kadar öreceğim. Evet, hemen şu 2 düz ilmeğe kadar ördüm. Bakın ortada altılı ilmekten oluşan modelimiz var. Burada 2 düz ilmeğim var. Şöyle bakın. Hemen artırmamı yapıyorum. İpimi şişime doladım. Buraya bir ilmek attım. Hemen bu 2 ilmeğin sağına ve soluna şöyle işaretleyici koyayım. Yeri belli olsun. Ortadaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar hemen yanına bir işaretleyici daha koydum. Hemen bu 2 ilmeğin soluna da yine artırmamı yaptım. Yanındaki bir tersimi ters örüyorum. Artık ters örmeyeceğiz hanımlar. Bu modelin yanındaki hemen bakın şu aralardaki ilmekleri haroşa öreceğiz. Ben hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek haroşaları elde ediyorum. Şu ortadaki modelin sağındaki ve solundaki ilmekler artık haroşa olacak. Haroşamı düz ördüm. Diğer taraftaki artırdığımız ilmekleri de şu modelin gelişine göre 2 düz 2 ters olacak şekilde örmeye devam edeceğiz. Modelin sağ ve solu haroşa olacak. Şimdi buraya hemen yeni modeli başlatıyorum. Şu ikinci ilmeğimi ördüm. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Yine aynı şekilde modeli devam ettiriyoruz. Yanındaki 4 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar buraya bir ilmek ters ördüm. Şimdi hemen bu bölüme yine geldik. Bakın 2 düz ilmek. Buraya da artırmamı yapıyorum. Bu artırdığımız ilmek de artık haroşa örülecek. Şu ilmek de haroşa olacaktı hanımlar. Çok pardon, bakın. 6 ilmek modelden sonra bir ilmek haroşa düz ördüm. Arka yüzde de düz öreceğim bunu. Ardından hemen artırmamı yapıyorum. Buraya da işaretleyiciyi takacağım. Şöyle. İşaretleyicilerim vardı, kayboldu. Ben de böyle ipten yaptım idare etsin diye. 2 düz ilmeğimi yine örüyorum. Bu şekilde. Tekrardan
şöyle işaretleyicimi yine koyuyorum. Tekrar bu tarafa artırmamı yaptım. Devamındaki ilmekleri yine gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz 2 ters. Artırmalarımızı bu ikişer ilmeğin bakın sağına ve soluna işaret koyduk. Bu iki ilmeğin sağından ve solundan yapıyoruz. Şimdi 4 ilmek artırma yapmış olduk. 56 ilmeğimiz vardı. 4 ilmek daha arttı. 60 ilmek oldu. Evet. Sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine yanlardaki ilmekler gördüğümüz gibi örülecek. Bu şekilde 2 düz 2 ters. Şu artırdığımız ilmeğe kadar ilmekleri yine gördüğümüz gibi örelim gelelim. Bakın artırdığım ilmeğe kadar ördüm. Artırdığım ilmeğim burada. Bakın bu kenardaki ilmekleri 2 düz 2 ters örmeye devam edeceğiz. En son buraya 2 ilmek düz örmüştüm. Artık artırdığım ilmek ters olacak. 2 düz 2 ters devam edecek. Çünkü bakın artırdığım ilmeği ters ördüm. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. Hemen işareti aldım. Aradaki 2 ilmeği yine arka yüzde ters örüyorum. Tekrar işareti aldım. Şu altılı ilmeğin sağ ve solundaki ilmekler artık şey olacak, haroşa. Diğer taraftaki artırdığım ilmeği düz ördüm. Yanındaki bir ilmeği de yine düz ördüm. Bu ilmeğin altılı modelin hani ortadaki modelin sağında ve solunda ikişer ilmek haroşa oluyor. Bu 6 ilmeğimi ters örüyorum. Sırasıyla arka yüzde model yapmıyorduk. Hepsini ters ördüm. Hemen yanındaki 2 haroşa ilmeğimi düz ördüm. İşaretleyiciyi alıyorum. 2 ters ördüm. Tekrar işaretleyicimi aldım. Bakın burada da hanımlar önde 2 tane düz ilmek var. Artırdığım ilmeği ters öreceğim. Hemen yanına 2 düz 2 ters diye devam edecek. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Yine şu işaretimize kadar olan ilmeklerimizi, yani şuradaki 2 sarı işarete kadar olan ilmekleri gördüğümüz gibi örelim gelelim. Bakın işarete kadar olan ilmekleri ördüm. Hemen bir önceki sırada artırdığım ilmeği de düz ördüm. Tekrar buraya artırmamı yapıyorum. İşareti sağ şişime aldım. 2 düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar işareti aldım. Buraya da hemen artırmamı yapıyorum. Yanındaki 2 ilmek haroşamı yine düz ördüm. Yine modelimi kurmaya devam edeceğim. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Bakın önden sağ tarafa sürüklediğimiz ilmek. Bunun hemen solundaki ilmeği düz ördüm. Bu ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Yanındaki 3 ilmeğimi düz ördüm. Hemen buraya 2 ilmek haroşamı düz ördüm. Bakın işarete geldik. Artırmamı yapıyorum. Hemen işareti sağ şişimi aldım. 2 ilmek düz ördüm. Tekrar işareti sağ şişime aldım. Bu kenara da şöyle hemen artırmamı yapıyorum ve hemen yanında bir düz var. Bakın 2 ters, sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. 4 ilmek daha arttı. 64 ilmeğimiz oldu şişimizde. Geri dönüyoruz hanımlar. Yine arka yüzde bu işaretleyiciye kadar olan, yani şu kenara kadar olan ilmekleri yine gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet, bakın artırdığım ilmeğe kadar ördüm. Burada artırdığım ilmek burada. En son 2 düz örmüştük. 2 ters. İlkini ördüm. Bu artırdığım ilmeği de ters öreceğim. Bakın burada yine 2 düz 2 ters bütünlüğü sağlandı. İşareti sağ şişime aldım. 2 tersimi örüyorum. Tekrar işareti aldım. Şu aradaki ilmekleri, modelin sağında ve solundaki ilmekleri haroşa örüyorduk. 6 ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde. Tekrar hemen soldaki bu 3 ilmeği de yine haroşa ördüm. İşaretleyiciyi alıyorum. 2 tersimi ördüm. İşaretleyiciyi aldım. Bakın buradaki artırdığım ilmeği de ters öreceğim yine. İkinci tersi de ördüm. 2 düz diye devam ediyor bu şekilde. Sıra sonuna kadar örelim. Evet hanımlar, tekrar ön yüzdeyiz. Modelimize ve artırmalara devam edeceğiz. Yine bu aşamada bu işaretleyiciye kadar olan ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet, bakın buraya kadar ilmeklerimi ördüm. Hemen yine artırmamı yapıyorum. İşareti aldım. Bu 2 ilmeğimi örüyorum. Tekrar işareti aldım. Bu 2 ilmeğin soluna da yine şöyle artırmamı yaptım. Bu aradaki 3 ilmeğim var. Bunları haroşa örüyorum. Tekrar modelimizi yapacağız şimdi. Bu defa 1, 2 ilmek ördüm. Bakın
Alttan gelen ilmek burada. Hemen onun solundaki ilmeği düz örüyorum. Bu diğer ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki 2 ilmeğimi de yine düz ördüm. İşarete kadar ilmekleri düz yani haroşa örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Bu ikili ilmeğimi yine düz öreceğim. İşareti yine sol tarafa aldım. Bu kenara da artırmamı yapıyorum. Hemen öndeki düz ilmek var. 2 ters. Sıra sonuna kadar yine gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar geldim. Tekrar geri dönüyoruz. Yine arka yüzde bu ilk işarete kadar yani bu pembeye kadar olan ilmeklerimizi yine 2 ters 2 düz örelim gelelim. Evet bakın, artırma yaptığım ilmeğe kadar ördüm. En son 2 ilmek ters örmüştüm. Bu defa artırma yaptığım ilmek düz olacak. 2 ters 2 düz devam etmesi için. Artırdığım ilmeği bu defa düz ördüm. İşareti alıyorum. Bu 2 ilmeği ters ördüm. Tekrar işareti alıyorum. Şu aradaki ilmekler haroşa. Bu defa modelimizin yanında 4'er ilmek haroşamız oluyor. Bu 6 ilmeğimi arka yüzde yine ters örüyorum. Hemen yanına 4 ilmek haroşam düz örüyorum. Arka yüzde ilmekleri böyle gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Model yok. Tekrardan işareti aldım. 2 ilmeğimi ters ördükten sonra yine işareti şöyle alıyorum. Burada da hanımlar bakın, öndeki ters var. Bu artırdığım ilmeği de düz örüyorum. Devamında 2 ters 2 düz diye sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet hanımlar, şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Artırmalar devam edecek. Şişimizde 80 ilmek olana kadar biz bu işleme devam edeceğiz hanımlar. Toplam 80 ilmek olacak. Yine bu işarete kadar olan ilmekleri örüp gelelim. Evet bakın, işaretime kadar ördüm. Hemen yine artırmamı yapıyorum. İşareti aldım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Hemen yanına tekrar artırmamı yaptım. Şimdi aradaki ilmekleri haroşa örüyorum. Yine altılı ilmeğime geldim. Modelimi kuracağım. 3 ilmek düz ördükten sonra hemen şu ikinci ilmeğimi düz örüyorum. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Kalan bir ilmeğimi de yine düz örüyorum. Hemen yanındaki 4 ilmek haroşamı da ördüm. Artırmamı yapıyorum. Şu 2 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar işareti aldıktan sonra bu 2 ilmeğin soluna da artırmamı yapıyorum. Devamındaki ilmekleri de yine sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna geldik. Yine arka yüzde işarete kadar olan ilmeklerimizi gördüğümüz gibi tersleri ters, düzleri düz örelim gelelim. Evet, işarete kadar ördüm. Bakın, artırdığım ilmeği de düz ördüm. 2 ters vardı. Sonra 2 düz oldu burada. İşaretimi alıyorum. Bu aradaki 2 ilmeğim ters. Tekrar işareti alıyorum. Buralardaki ilmekler haroşa. Burada 5 ilmek haroşamız oldu. Bu 6 ilmeğimi de şu an arka yüzde ters olarak örüyorum. Tekrar buraya 5 tane haroşamı örüyorum. Artırdığım ilmeği de düz ördüm. 2 ilmeğim ters. Tekrar işareti aldım. Buradaki artırdığım ilmeği de düz örüyorum. Yanında ikinci düzüm var. Devamındakileri de 2 ters 2 düz sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi ön yüzdeyiz. Yine işarete kadar olan ilmeklerimizi örelim gelelim. İşarete kadar ördüm. Hemen buraya artırmamı yapıyorum. Buradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Tekrardan buraya yine artırmamı yapıyorum. Buradaki 5 ilmek haroşamı da örüyorum. Modelimize devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Bu uzattığımız ilmeğin hemen solundaki bir ilmeği düz örüyorum ve bu uzattığım ilmeği örmeden aldım. Hemen yanına 5 ilmek haroşamı ördükten sonra tekrar artırmamı yapıyorum. Aradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum tekrar. Devamındaki ilmekleri gördüğüm gibi öreceğiz. 2 ters 2 düz. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ördük. Şimdi şişimizde 76 adet ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz. Yine arka yüzdeyiz hanımlar.
Bu yanlardaki ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz her defasında. Yine işarete kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, artırdığım ilmeğe kadar ördüm. En son 2 ilmek düz örmüştüm. Artırdığım ilmek ters düşüyor. Ters ördüm. İşareti aldım. 2 tersimi örüyorum. İşareti yine aldım. Burada şimdi de 6 ilmek haroşamız oldu. Haroşaları düz örüyorum. Bu model yaptığımız 6 ilmeğimizin tamamını arka yüzde ters örüyorum. Tekrar hemen yanında 6 ilmek haroşam var. Artırdığım ilmeği de yine haroşa ördüm. Burada 2 tersimi ördükten sonra tekrar bakın, buradaki artırdığımız ilmek de ters denk geliyor, yine ters ördüm. Devamında 2 düz 2 ters örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Artık son kez artırmalarımızı yapacağız. Şişimizde 80 ilmek olacak. Tekrardan bu işarete kadar olan ilmekleri örelim gelelim. İşarete kadar ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum ve işaretimi sağ şişime aldım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar işaretimi aldım. Buraya da artırmamı yapıyorum hanımlar. Ardından bu 6 ilmek haroşam var. 6 ilmek haroşamı düz olarak ördüm. Burada da modelimiz bitmişti. Şimdi yeni modelimize de başlayacağız. Şimdi yine ilk ilmeği örmüyorum. İkinciyi ördüm. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Yanına 4 ilmek düz ördüm. İlk modeli başlattık. Hemen yanındaki 6 ilmek haroşamı da düz örüyorum. Bakın, işaretleyiciye geldim. Buraya da artırmamı yapıyorum. İşaretleyiciyi aldım. 2 ilmeğimi ördükten sonra yine tekrar bu tarafa da artırmamı yapıyorum ve kalan ilmekleri sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, ardından geri dönüyoruz. Arka yüzde yine işarete kadar olan ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet, işarete kadar olan ilmeklerimi ördüm. Artık işaretlerimi çekeceğim hanımlar buradan. Hemen yanında bu ikili ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar hemen bu aralardaki ilmeklerimiz haroşa örülüyor. Burada artık 7 ilmek haroşamız oldu. Modelimizin sağında ve solunda 7'şer ilmek haroşamız var. Bu 6 ilmeğimi arka yüzdeyim ters örüyorum. Artık artırma bitti hanımlar. Artırma yapmayacağız. 6 ilmeğimizi ters ördüm. Hemen yanındaki 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. Bu şekilde. Artık bu işareti de çekiyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. İşareti tekrar çektim. Buradaki 2 ilmek de hanımlar bakın yine ters örülüyor artık. 2 ters, 2 düz. Bu şekilde artık sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, ilmeklerimizi ördük. Şu an 80 ilmeğimiz var. Patiğimizin bu kenar bölümüyle orta bölümünü ayıracağım hanımlar. 80 ilmeğim var. Yanlara 30'ar ilmek ayıracağım. Orta bölümü 20 ilmek olarak yapacağız. Bu bölümde ben yedek şiş kullanacağım. Bu bölümde misinalı şişlerle de devam edebilirsiniz. Hani şu şekilde 2 şiş ile misinalı. Ben bu şişleri kullanmakta zorlandığım için normal şöyle yedek şişlerimi alıyorum. Şimdi buradaki ilk 30 ilmeğimin hepsini normal düz öreceğim. 2 ters 2 düz değil artık. Normal hepsi düz, yani haroşa. 30 ilmeğimizi bu şekilde öreceğim. Bakın 6 ilmeğim oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bakın şu 7 haroşa vardı modelimizin yanında. Buraya kadar ördüm. Şimdi ortadaki 20 ilmeğe model yapacağız. Zaten 7 haroşa burada, 7 haroşa burada, 14. 6 ilmek de modelimiz için vardı, 20. Şu haroşalara kadar olan bölümde yine model kurulumu yapacağız ve yanlardaki bu ilmekleri örmeyeceğiz. Şimdi ortaya yine aynı şekilde modelimi yapmaya devam edeceğim. Ortadaki 20 ilmeği öreceğiz. Öncelikle 7 haroşamı düz örüyorum. 4, 5, 6, 7. Model kurmaya devam edeceğim. İlk ilmeğimi düz ördüm. Şu alttan gelen ilmeğim var. Onu solundakini ördükten sonra bu ilk diğer ilmeği örmeden alıyorum. Yanındaki 3 ilmeği düz ördüm. 7 haroşamı da yine düz örüyorum. Bakın 4, 5, 6,
7. Şimdi bu taraftaki 30 ilmek de bekleyecek. Biz ortadaki 20 ilmek üzerinden modele devam edeceğiz. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine bu 7 haroşamı örüyorum. 7 haroşaları düz örüyorum. Ortadaki 6 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar bu 7 haroşamı düz olarak örüyorum. Şimdi tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzde tekrar modele devam edeceğim. Yine 7 haroşamı öreceğim. Bu defa ilk 2 ilmeğimi ördüm. Hemen bu ilmeğin solundaki şu ilmeği alıyorum. Bunu düz örüyorum ve bu ilk aldığım ilmeğimizi, bu uzattığımız ilmeği yine örmeden alıyoruz. Yanındaki 2 ilmeği düz örüyorum. Ortada model kurmaya devam ediyoruz. Yanlara 7'şer ilmek haroşamızı örüyoruz hanımlar. 20 ilmek üzerinden modelimizi bu şekilde devam ettiriyoruz. Şöyle baktığımızda toplam model sayımızı sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu birinci modelimiz, 2, 3, 4. modele başladık. Burada hanımlar toplamda 5 modeli tamamlayacağız. 6. modeli geçeceğiz. Bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5 modeli tamamlayacağız. 6. modele geçtik. 6. modelin 2. sırasındayken geleceğiz hanımlar. Ardından kesmeye başlayacağız. Şimdi burada daha büyük yapmak isteyenler bu 6. modeli de bitirecekler. Sonrasında kesmeye başlayacaklar. Daha küçük yapmak isteyenler de bu 6. 5. model bittikten hemen sonra kesimlere başlayacaklar. Şimdi ben burada 5 modelimi bitireceğim. 6. modelin 2. sırasını öreceğim. Sonrasında geleceğim hanımlar. Ardından burun kesimlerine birlikte başlayalım. Evet hanımlar, bu ön bölümü yaptım geldim. Toplamda bakın modelimizi sayalım. Şu birinci model 2, 3, 4, 5. 6. modeli 2 sıra olarak ördüm. Buraya kadar yaptım. Şimdi kesmeye başlayacağım. Daha büyük yapmak isteyenler buraya birkaç sıra daha fazla örecek. Dediğim gibi küçük yapmak isteyenler de şu 6. modele geçer geçmez kesmeye başlayacak. Kesimlerimiz şöyle oluyor. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. İlk kesimimi yaptım. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar öreceğiz. Sol kenarda da kesim yapacağız. Öncelikle yanlardaki haroşamı örüyorum. Ortaya model kurmaya devam edeceğim. 2 ilmeğimi ördüm. Şu uzattığım ilmeğin solundaki ilmeği örüyorum yine. Bu ilmeği örmeden aldım. Yanındaki 2 düz ilmeğimi ördükten sonra son 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi de kestim. Son 1 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi 18 ilmeğimiz kaldı. 2 ilmek eksildi. Arka yüzde kesme işlemi yapmıyorum hanımlar. Yanlarda bu defa 6'şer haroşam kaldı. 6 haroşamı ördükten sonra ortadaki 6 ilmeğimi ters örüyorum arka yüzde. Kalan 6 haroşamı da örüyorum yine. Şimdi geri döndüm. Ön yüzdeyim. Kesmeye devam edeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi yine kesiyorum. Bu şekilde. Yine yandaki haroşalarımı ördüm. Modelime devam ediyorum. İlk 3 ilmeğimi ördükten sonra hemen öndeki şu ilmeğimi değil sıradaki ilmeğimi örüyorum. Bu uzattığım ilmeğimi örmeden aldım sağ şişime. Yanında bir düz ilmek kaldı. Bunu da örüyorum. Son 3 ilmeğim kalana kadar yine ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum ve sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde. Şimdi de şişimizde 2 ilmek daha eksildi. 16 ilmek kaldı. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde yine kesim yapmayacağım. Bu defa yanlarda 5'er ilmek haroşamız kaldı. Şu ortadaki 6 ilmeğimi yine arkada ters örüyorum. Kalan 6 haroşamı düz örüyorum. Geri döndüm. Şimdi ön yüzde son kez kesimi yapacağız. 14 ilmek kalacak böylece. Kenar ilmeğimi aldım. Yine öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İkinci ve 3. ilmeği de yine haroşa ördüm. Yanında 4 haroşamız kaldı. Modelin de son sırasını yapacağım. 1, 2, 3, 4 düz ilmek ördükten sonra bakın şu uzattığım ilmeği solundaki ilmeği düz örüyorum. Bu uzattığım ilmeği örmeden sağ şişime aldım.
Tekrar son 3 ilmeğim kalana kadar ördüm. Buradaki 2 ilmeğimi de kesiyorum ve sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi 14 ilmeğimiz kaldı. Sayarak örelim. Şu kenar ilmeği 1, 2, 3, 4. Şu aradaki ilmekleri ters öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi 14 ilmek kaldı. Artık kesim yapmayacağız hanımlar. Şu ipi de aradan çıkarıp arkada bıraktım. Artık patiğimizin bu üst bölümünü burada tamamlamış olduk. Şeklimiz bu. Şimdi yapacağımız işlem şöyle hanımlar. Bu ipimi keseceğim. Şu kenarlardan ilmekler çıkaracağız. Yani patiğimizin şu kenar bölümlerine bu aşamada başlayacağız. Yapacağım işlem şöyle. Dediğim gibi bu ipimi kesiyorum. Düğüm atacak kadar şöyle bırakıp kestim. Şu aşamadan itibaren bakın şu yanlarda kenar ilmek yerleri var. Hemen buralara girerek ilmekler çıkaracağım. Şöyle ki ilk ilmeğimi bakın şu kenardaki ilk 30 ilmeğimizi örerek gelmiştik. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Sırasıyla buralardan ilmekler çıkartıyoruz. İkinci ilmeğimi de çıkarttıktan sonra hemen ipimin ucunu burada düğümlüyorum. 2 tane sıkıca düğüm attım. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. ilmeğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bu burun kısmına kadar 14 ilmek çıkarttım. 30 ilmek kenarda vardı. 14 ilmek de buradan çıkarttık. Toplam 44 ilmek oldu. Şimdi bisnalı şişle örenler aynı şişle örmeye devam edecekler burada. Ben bir diğer şişime geçiyorum. Şu burundaki 14 ilmeğimi de yine haroşa öreceğim. Yine ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra şu kenarımıza düğümümüzü atıyorum. Patiğimizin kenar bölümlerine başladık. Bu 14 ilmeğimi örüyorum bu şekilde. İpin ucunu gizleyerek götürüyorum. Şöyle. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi diğer kenara geçiyorum. Bu kenardan da yine hanımlar buradan 14 ilmek çıkartmıştım. Buradan da çıkaracağım. Siz bu ön bölümü benden daha fazla yaptıysanız 14 değil de 16, 17, 18 ilmek çıkartırsınız. Daha kısa yaptıysanız 10, 12 ilmek çıkartabilirsiniz. İlmek sayısı değişir. Şimdi şu kenar bölüme ilk kenar ilmek yerine girerek buralardan da yine ilmekleri çıkartacağız. Diğer taraftan 14 ilmek çıkartmıştım hanımlar. Bu kenardan da yine 14 adet ilmek çıkaracağım. Yanlardan çıkarttığımız ilmek sayıları eşit olmalı çünkü. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Sonuna kadar geldik. Bakalım burada 4, 8, 12, 14 ilmek olmuş. Şimdi kalan ilmekleri de yani burada 30 ilmeğimiz vardı. Sıra sonuna kadar bu şekilde haroşa olarak öreceğiz. Yanlarda 44'er ilmeğimiz oldu. Burunda 14 ilmeğimiz var. Bu bölümde haroşa yapıyoruz. Artık bu iki düz iki ters olan yerleri de yine haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Evet. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerin tamamını haroşa yani düz öreceğim. Bu şekilde ön yüze bir diş haroşa düşüyor. Bakın göstereceğim şimdi. Bakın bir diş haroşa düşüyor şu şekilde. Bu şekilde önce bu ilk şişimizi, sonra burundaki 14 ilmeği ve diğer şişteki ilmekleri şu uca kadar haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm. Gördüğünüz gibi şu kenarımızda bir diş haroşamız oluştu. Burada haroşalara devam edeceğiz. Diğer uca kadar ilmekleri öreceğiz. Arka yüzde tekrar düz öreceğiz. 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 3 diş. Bu şekilde bu kenar bölümde 5 diş haroşa olana kadar öreceğiz. Daha büyük yapmak isteyenler buraya 7 diş haroşa örecekler. Daha küçük yapacak olanlar da buraya 4 diş haroşa örebilirler. Ben 5 diş haroşa ördüm. Bu yan bölümdeki haroşalarımızı tamamlayalım. Gelelim hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin şu kenar bölümlerine bakın dışarı sıra haroşam oldu. Haroşalarımı ördüm geldim. Şimdi buruna kadar olan ilmeklerimi öreceğim. Burundan itibaren taban kesimine başlayacağız.
Öncelikle bu ilk şişimdeki ilmekleri öreceğim. Burunda 14 ilmek vardı. Oraya kadar olan ilmekleri öreceğiz. Bu şekilde hanımlar, bu ilk şişteki ilmekleri örelim gelelim. Evet, buruna kadar olan ilmekleri ördüm. Şimdi burada 14 ilmeğimiz vardı. 14 ilmek ile taban kesimlerimize de başlayacağız. Burada 14 ilmek var. 13 ilmeğimi öreceğim. Yani şişimde son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. 14. ilmekte kesimimi yapacağım. Bakın 13 ilmeğimi ördüm. Şu 14. ilmeği örerken yan şişimden de bir ilmek aldım. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döneceğiz. Taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi tekrardan tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın şu sonuncu ilmeği yani 14. ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi alıyorum. Yine ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Bu 14. ilmekte kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri dönüyoruz. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi aldım. İlmeklerimi örüyorum. 14 ilmek ile tabanımızı böyle örüyoruz. Yine 14. ilmeğimi örerken kenardan da ilmek alıp ikisini kestim. Şimdi geri dönüyorum. Aynı işleme devam edeceğiz hanımlar. Biz bu işleme bakın yanlarda ilmekler var. Her kesimde ilmek sayıları azalıyor. Her iki ucumuzda da 5'er ilmek kalana kadar tabanımızı bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte yanlarda 5'er ilmek kalana kadar taban kısmını tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, yanlarda 5'er ilmeğim kalana kadar tabanımızı ördüm geldim. Şimdi tekrar kesimlere devam edeceğiz. Bu aşamada şu tabanımda son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Yandaki 5 ilmek hariç. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Burada son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bu son 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü bir kestim. Burada 4 ilmek kaldı. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Tekrar şu tabanımızda son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Yine bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü bir kesiyorum. Tekrar geri döndük. Yanlarda 4'er ilmeğimiz kaldı. Devam ediyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Tekrar tabanımda son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü bir kesiyorum. Ardından geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi aldım. Tekrar tabanda 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. İlmek sayıları azalıyor artık. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kesiyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi aldım. Tekrar tabanımda 2 kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir aldım. Üçünü kestim. Tekrar geri dönüyorum. Yine tabanımda 2 kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü bir keserek ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yanlarda 2'şer ilmek kaldı. Şimdi tekrar 2 ilmek kalana kadar öreceğim taban bölümünde. Şöyle bu 2 ilmek ile kenardan da bir ilmek aldım. Üçünü kesiyorum. Yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Bakın yanlarda birer ilmeğimiz kaldı. Tekrar tabanımda 2 kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile bu kalan son ilmeği de aldım. Üçünü bir kestim. Yine geri döndüm. İlk ilmeğimi aldıktan sonra şu ortadaki 2 ilmeği, bakın öndeki 2 ilmeği de kesiyorum. Tabanda son 2 kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp üçünü bir kestim. Üçlü kesim yaptım hanımlar. Şişimizde 3 ilmek kaldı. Şimdi bu 3 ilmeği tığıma alıyorum. Tığ ile 3 ilmeğin üçünü bir topluyorum. Şöyle bir de zincirimi attım buraya. Tabanımızı kapattık hanımlar. Bakın şöyle oval bir görüntü oluştu taban bölümünde. Şöyle.
Şimdi arka bölümü tığlama tekniğiyle birleştireceğiz. Patiğimizi ters çeviriyorum. Dikiş kullanmayacağım hanımlar ben. Şöyle yapacağım. Karşılıklı kenar ilmek yerleri var. Önce benden taraftaki, sonra da karşı taraftaki kenar ilmek yerine girdim. Bu şekilde sık iğne tekniği ile birleştirme işlemini yapıyorum. Arka topuk bölümünü kapatıyoruz böyle. Çok sık iğne yapmayalım hanımlar. Bakın şu an tığımdaki ilmeklerim gayet gevşek. Şöyle esnekliği bozulmasın bu arka bölümün. Şöyle karşılıklı kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden batarak sık iğne tekniği ile bu arka birleştirme işlemini yapıyoruz. Şöyle bakın. Bu şekilde sıra sonuna kadar, şu uçlara gelene kadar tığlamamızı tamamlayalım gelelim. Evet, sıra sonuna kadar tığlama tekniğiyle arka bölümü birleştirdim. 2 tane zincir çekiyorum ve ipimin ucunu kesiyorum. Bu bölümü tamamladık. Şu başlangıç ipimizin ucu vardı biraz uzunca. Bunu da şöyle bir kısalttım. Şimdi bu iplerimi arkaya gizleyeceğim hanımlar. Şöyle önce bir zincir tekniğiyle tekrar şöyle bir düğümleyeceğim buraya iplerimi. Ardından ilmek aralarına girerek şöyle gizliyorum. Ayağı giydikten sonra bu uçlar dışarı çıkmasın diye hemen çevireceğim artık. Bakın patiğimizi tamamladık. Arka bölüm şöyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde modelimizin duruşu. Bu şekil zaten haroşa örgü olduğu için bakın esnek. Tabanlarda haroşa kullandığımız için hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok şık bir model oldu hanımlar. Gayet kullanışlı, ayağı saran bir model. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. İşte modelimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Tabanımız, topuğumuz. Bakın kenar bölümleri yine böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.